Şunu net şekilde söyleyerek konuya başlamak istiyorum. Gelecek yazılımla gelmez. Gelecek transistörle gelir. Bugüne kadar teknoloji dünyasında iki tür güncelleme gördük. Ya kasaya makyaj yapıldı, çerçeveler inceltildi ya da motora biraz daha devir eklendi, hızı %10, %15 arttırıldı. Ama yeni M5 işlemcili MacBook Pro X'te değil. 2026 yılındayız ve Apple M serisiyle başlattığı o büyük devrimi artık silikonun genetiğine indirmiş durumda. Bugün kaç çekirdek diye sormayacağız. Bugün asıl soruyu soracağız. O çekirdeklerin içine ne gömülü? Çünkü M5 bilgisayarı basit bir araç olmaktan çıkarıp düşünen bir istasyona dönüştürme hamlesinin ilk gerçek adımı. Hazırsanız kaputu açıyoruz. İçeri girmeden önce her gün saatlerce bakacağımız yere bakalım. Ekran. Liquid Retina XDR zaten güçlüydü. 1600 nit parlaklık, mini net paneller, o kusursuz siyahlar. Buna alıştık arkadaşlar, tamam, ama nano tekstür, işte burada fizik konuşmaya başlıyor. Bakın, standart mat ekranlar aslında camın üstüne yapıştırılmış ince film tabakasıdır. Işığı dağıtır ama görüntüyü de bozar. Siyahları gri yapar, o güzelim kontrastı öldürür. Apple burada başka bir yol seçmiş. Camın yüzeyi nanometre seviyesinde mikroskobik olarak oyulmuş, ışık ekrana çarpıyor ama geri dönecek düz bir yüzey bulamıyor, dağılıyor. Ve kontrollü biçimde yapıyor bunu. Peki günlük hayatta ne hissediyoruz? Güneş altında timeline açıyorsun, göz kısmıyorsun ve ekrana bakarken o rahatsız edici yansımayı değil, sadece işini görüyorsun. Renk doğruluğu ve keskinlik ise o bildiğin XDR kalitesinde kalmaya devam ediyor. Ve o kutudan çıkan özel bez bu bir aksesuar değil arkadaşlar. O bez nano yapıyı koruyan, sıradan bezlerin yapacağı tahribat engelleyen zorunlu bir ekipman. Bu detay bize şunu söylüyor: Apple artık ekranı sadece bakılan bir yüzey değil, her türlü ışık koşulunda çalışabilen profesyonel bir alan olarak tasarlıyor. Şimdi kapağın altına asıl canavara inelim. M5 TSMC'nin en gelişmiş 3 nanometre N3P üretim sürecinden çıkıyor. M4'te öncelik biraz daha verimlilikti ama M5'te hedef performans tabanını kırmak. Bakın, Apple burada daha yoğun bir transistör dizilimi ve daha geniş bir frekans penceresi kullanmış durumda. 10 çekirdekli bir yapıdan bahsediyorum. 4 tane saf performans, 6 tane de verimlilik çekirdeği. Ama güzel detay şu: bu verimlilik çekirdekleri bile artık M1'in o meşhur performans çekirdeklerinden daha güçlü. Neden mi önemli? Bak, tek çekirdekte 4 ve üstü skorları görebiliyoruz. Neden tek çekirdek bu kadar obsesif bir konu? Çünkü iyi bir çekirdek tasarlayabiliyorsan yanına kaç tane koyarsan koy sistem kusursuz ölçeklenir. M5 bu mühendislik başarısı sayesinde prizi takılı değilken bile pille o tavan performansını milimetrik sapma olmadan sunabiliyor. Rakip laptopu prizden çekersin, sistemi diz çöker. Her şey ekonomik, bu eko moda geçer ama M5'i prizden söküyorsun, sanki hiçbir şey olmamış gibi kurguya o koda devam ediyor. Bu bir anlık benchmark başarısı değil arkadaşlar. Bu bir mimari üstünlük. İşlemciye gelelim. Şimdi asıl fırtına grafik biriminde kopuyor arkadaşlar. Hani hep böyle yapay zeka işlemcisi ayrı, grafik işlemcisi ayrı deriz ya. M5 ile bu duvarlar yıkılıyor. Nasıl mı? Şimdi Apple burada GPU çekirdeklerin içine doğrudan yapay zeka hızlandırıcı birimleri yerleştirmiş. Nvidia'nın o meşhur tensör çekirdekleri neyse, M5'in içindeki bu yapıda SoC dünyasında da o demek. Peki pratikte ne değişiyor? Bak şimdi, bugün Photoshop'ta bir üretken dolgu kullanıyorsun ya da DaVinci Resolve'da akıllı maskeleme başlatıyorsun. Şimdi eskiden sistem sadece Neural Engine'e bakardı. Ama şimdi ise input'a ben buradayım ulan diyor. Sonuç olarak baktığın zaman yapay zeka destekli grafik işlemcilerinde M4'e göre tam 3,5 katlık bir performans sıçraması var. Bakın, bu M4'e göre. Yani o akıllı araçları kullanırken bile bilgisayar düşünmüyor. Sadece yapıyor. Ve bu artık sadece pikselleri boyayan bir birim gibi değil. Pikselleri anlayan ve işleyen bir zeka haline geliyor.
Peki bu devasa gücü neyle besleyeceğiz? Tabii ki o meşhur birleşik bellek mimarisiyle. M5 işlemcide bellek frekansı 9500 MHz seviyelerinde ve LPDDR5X standartlarının zirvesine fırlamış durumda. Bakın bu saniyede 150 GB verinin işlemci tarafından GPU ve yapay zeka birimleri arasında ışınlanması demek. Biraz karışık oldu, farkındayım. Şöyle özetleyelim. Rakiplerde RAM ve ekran kartı belleği ayrı ayrı mahallelerde oturuyor. Birbirine veri gönderirken vakit kaybediyor, trafik sıkışıyor. Ama işte Mac'te de hepsi aynı anda aynı odada ve aynı masada. Bu şekilde düşünün. Şimdi siz 16 GB'lık RAM aldığınızda aslında 16 GB'lık RAM'i olan bir canavarınız oluyor. İşte büyük dil modellerini veya devasa video kütüphanelerini açtığınızda o akıcılık hissinin kaynağı işte bu veri yoluyla hızlanmış oluyor. Takılma yok, beklemek yok. Sadece saf veri akışı var. Şimdi veri yolu hızı sadece belleklerde kalmıyor. Depolama tarafında da sınıf atlanıyor ve Apple nihayet MacBook Pro'da da PCIe Gen 5 tabanlı SSD'lere geçiş yapıyor. Nihayet. Testlerde gördüğüm 7500 megabit bölü saniye okuma yazma hızları gerçekten akıl almaz seviyelerde. Gerçekten. Peki bu hız günlük hayatta nasıl karşımıza çıkıyor? Tabii ki swap memory anlarında, yani belleğiniz dolduğunda ya da sistem SSD'den yer çalmaya başladığında fark ediyorsun. SSD o kadar hızlı cevap veriyor ki RAM'in dolduğunu fark etmiyorsun bile. Sistem akmaya devam ediyor. Tamam. 100 GB'lık bir proje diske yazmak ya da açmak kalbinden bir yudum almak kadar kısa sürüyor. Ve bu cihaz artık taşınabilir iş istasyonu tanımının en gerçekçi karşılığı olmuş oluyor. Şimdi bu videoyu buraya kadar izlediysen şimdi videonun belki de en çok konuşulacak, hatta en şaşırtıcı bir yerisine geliyoruz. Bakın, bazı video render testlerinde M5'in baz modeli bir önceki neslin M4 Pro'sunu geride bırakabiliyor. Ve evet, yanlış duymadınız, kağıt üstünde daha güçsüz görünen çip gerçek export süresinde daha hızlı. Peki nasıl oluyor bu dediğinizde cevap çok basit: Media Engine. Apple H264 ve HEV ProRes ve AVI1 donanımsal hızlandırıcılarını M5'te öyle bir optimize etmiş ki işlemciye yük binmeden bu özel devreler veriyi paketleyip saniyeler içinde atıyor. Bu bize şunu söylüyor: saf güç her zaman kazandırmaz. Doğru göreve doğru özel devreyi atamak kazandırır. M5 içerik üreticileri için tasarlanmış bir gizli silah gibi çalışıyor. M5 düşük yüklerde adeta bir hayalet gibi. İnternette geziyorsun, kod yazıyorsun, yüzlerce sayfa doküman tarıyorsun. Fanlar kıpırdamıyor bile. Cihaz tamamen sessiz. Ve o meşhur 24 saatlik pil ömrü iddiası gerçekten sadece bir pazarlama reklamı değil. Sabah şarjdan alıyorsun, bütün günün dışarıda çalışıyorsun, eve gidiyorsun, hala %40, %30 payın var. Ama asıl olay şu: prizsiz tam performans. Şimdi bir Windows laptopu prizden çekersin, sistem kendini korumaya alır. Hani eco modu olur. Bunu az önce de anlatmıştım. Performansının %30, %40 düşer ya. M5 işlemcili MacBook Pro'da prizde neyse dağın başında da o. Yani bu aslında bir istikrar, mobil bir profesyonelin sahip olabileceği en büyük lüks aslında. Şimdi M5'in GPU içinde yapay zeka çekirdeklerini koymasının asıl nedeni bugünün araçları değil arkadaşlar. Yarının lokal yapay zeka dünyası. Apple yapay zekası artık sadece bir yazılım özelliği olmaktan çıkıyor, sistemin ruhu olarak entegre oluyor. Verinizi buluta göndermeyeceksin, gecikme yaşamayacaksın. Spotlight araması yaptığımızda da M5'in Neural Engine'i diskteki binlerce dokümanı saniyeler içinde tarayıp size önünüze çıkartacak. Hani internet olmasa da görsel üreten, kod yazan bir asistanın olacak senin. Apple bu geleceğin donanımsal temelini bugünden çantana koyuyor. Düşünsene, M5 bilgisayarı sadece hızlı yapmıyor. Bilgisayarı zeki kılmış burada Apple. M5 işlemcili MacBook Pro, Apple'ın şu ana kadar yaptığı en dengeli, en zeki makine. Peki kimler almalı? Eğer elinde bir M1 ya da M2 işlemcili bir MacBook varsa bu cihaz hız artışı değil, bir teknoloji sıçraması yaratacak. Hiç düşünmeden geçebilirsin.
Fakat elinde M3 ya da M4 işlemcili bir MacBook kullanıyorsan cihaz hala emin ol canavar gibi. O yüzden yapay zeka işlerin, iş akışların ya da o nano tekstür ekranının konforuna aşırı bağımlı değilsen bir nesil daha bekleyebilirsin. Sonuç olarak M5 Apple'ın bilgisayarlarını yapay zeka çağının yerel istasyonlarına dönüştürme hamlesinin ilk ve en kararlı adımı. Ve biz şu an o büyük dönüşümün tam başlangıcındayız. Yorumlarınızı ve M5 hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.